Kendi saçını kesmek için gerekenler. Bir tıraş makinesi ve başlıkları. Su. Ayna. Keskin bir makas ve sıradan bir tarak. 3 numaralı başlığı takın ve saçları yanlardan kesmeye başlayın. Arkaya doğru ilerleyin. Ve saçı kuru tutmayı unutmayın. Saçları ıslakken kesmek neredeyse imkansızdır. Şakak bölgesinden başlayın ve kulaktan yaklaşık 2 parmak yukarıya kadar çıkın. Yukarıya ve dışa doğru kesin. Fazla yukarıya çıkmayın. Geçişli bir kesim yapmak için alan bırakın. Kulağınızı katlayın ve oksipital kemiğe kadar çıkın. Yani kafanızın kıvrılmaya başladığı yere kadar. Başınızın her yerinde bu tekniği koruyun. Yukarıya ve dışa doğru. Geçiş için alan bırakın. Saçın doğal yönünün tersine gitmek önemlidir. Tıraşın temiz ve kusursuz olmasını sağlar. Diğer tarafa ulaşınca aynı seviyede gitmeyi unutmayın, kulağın üstünden 2 santim yukarıdan. Sonraki aşama, üstleri yanlarla harmanlayın. Makine başlığını 4 numara ile değiştirin. Alttaki kısa saçı üstteki uzun saça karıştırmaya başlayın. Bu harekette geçiş çizgisinden sadece 2 parmak yukarı çıkın. Karıştırmaya kafanızın bir tarafından başlayın, yavaşça kafanızın arkasını, sonra da diğer tarafı yapın. Taraklara baskı uygulamayın. Unutmayın, elinizi makineyle birlikte sabit bir şekilde yukarı ve dışarıya doğru hareketiyle kullanın. Sonraki aşama, saç çizgisini inceltmek. 2 numaralı tarağa takın. İnceltmeye saç çizgisi hizası boyunca ve kafanızın arkasına doğru devam edin. Daha düzgün bir kesim için kulağınızı katlayabilirsiniz. Çok yukarıya çıkmayın. Sadece saç çizgisinden biraz çıkmanız yeterlidir. Saç çizgisi boyunca inceltmek, saçınıza kademeli bir geçiş sağlayacaktır ve saçınız daha doğal görünecektir. Sonraki aşama, saç çizgisini temizleme. 2 numaralı tarağı çıkarıp 0 numaraya geçin. Hatırlarsanız kulağın etrafını keserken aşağı katlamanız gerekiyor. Böylelikle daha düzgün keseriz. Doğal saç çizginizi çok fazla kesmeyin. Yoksa sonunda beyaz çizgilerle karşılaşabilirsiniz. Bu durumda yardım almanız sizin için faydalı olacaktır. Sadece kenarları ve saçların fazlasını almaya çalışın. Ya da bu işlemi yapmak için 1 numaralı tarağı takabilirsiniz. Yanlar ve arka taraf bittiğinde üst bölüme geçebilirsiniz. Üst bölümü ister makasla, isterseniz de makinenin 6 ve 7 numaralı başlıkları ile yapabilirsiniz. Birinci seçenek. Saçı ıslatmak kesmenizi kolaylaştıracaktır. Öncelikle bir kılavuz çizgisi kesmeniz gerekiyor. Bu çizgi alın bölgesinden taç bölgesine kadar hayali bir çizgidir. Yani kafanızın merkezi. Saçı istediğiniz uzunlukta, işaret ve orta parmağınız arasında kesmeye başlayabilirsiniz. Kafanızın arkasına doğru ilerleyin. Artık bir kılavuz çizginiz var.
Şimdi ise kılavuz çizginizin yanından kesmeye başlayın. Bu işleme başlarken kılavuz çizgisinden de biraz saç alın. Burada ne kadar kesmeniz gerektiğini görüyorsunuz. Sonra saçınızın diğer tarafına geçin ve aynı tekniği kullanın. İkinci seçenek. Üstleri uzun isterseniz 7, kısa isterseniz 6 numara ile kesmeye başlayın ve bu işlemi yapmadan önce saçlarınızı kurutun. Sağdan sola ve soldan sağa şeklinde kesebilirsiniz. Makineye saç gelmemeye başlarsa üstleri bitirmişsiniz demektir. Sonraki aşama: şekillendirme. Öncelikle saçınızda kesilmiş saçları temizlediğimizden emin olun ve saçınızı kurutun. Son dokunuşu sevdiğiniz saç ürünü ile verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu öğretici video hoşunuza gitmiştir ve size bir şeyler öğretmiştir. Sorunuz olursa yorumlara yazmayı ve işinize yaradıysa bu videoya bir like atmayı unutmayın.